Selam herkese. Ben Vedat Özdemiroğlu. Türkiye'li, İstanbullu bir mizahçıyım, mizah yazarı ve komedyenim. 1968 doğumluyum. Yani şu konuştuğum sırada 53 yaşındayım. Son bir haftadır 53 yaşındayım. So my name is Kenny Warren, aka the Average Black Man. I'm from Portland, Oregon, and I moved to New York City in 2004. Started doing comedy in 2012. Komedi nedir sorusu yıllarımızı alabilir. Yani bence bu dünyanın zorluklarına en neşeli şekilde direnebilme özelliğidir. Yani kendi sorunlarıyla dalga geçebilme yeteneği insana verilmiştir. Bu da bizi hayata karşı daha tahammüllü kılar. Ayrıca baskılara karşı mazlumun elinde mizah bir silahtır. It's so many things. Comedy could, you don't even have, it doesn't have to be sound. You could see something happening and it is just hilarious, you know. You could see like somebody messing with a dog and then they think the dog is on the chain and then the dog breaks loose and chases them down the street. It's just, and it might be 3 other people that saw this whole thing, but it's just a hilarious thing. It's like, oh man. Stand-up benim için o çok eski bir tarihi yok. Bizi en çok etkileyen beni ve bizim kuşağı Üstad komedyen Ferhan Şensoy'un Tek Kişilik Ferengi Şeyler adlı oyunudur. O bir stand-up değildir, bir tiyatro oyunudur. Ama tek kişilik performans olarak daha sonra sahneye çıkan bütün komedyen arkadaşlarımı çok etkilemiştir. Stand-up adı altında bu mesleğin popülerleşmesini Cem Yılmaz'a borçluyuz. Cem Yılmaz bence dünya çapında bir komedyendir. Onunla birlikte stand-up Türkiye'de bir meslek, profesyonel bir iş halini aldı. Stand-up comedy to me is taking situations, usually bad situations, and making light of it. You know, it's I think the more passion that's put into the joke, the bigger laugh you get. You know, if you coming from a place of like hurt and then you make it funny, it's so hilarious. You know, it's so hilarious. It's like the kid who's got to walk around with his mom all over Harlem, and she got a big old ass, and so every dude is looking at it, and the kid is looking at people like, hey, why you keep looking at my mom like that? You know, that kind of stuff. That's the, you know, if you can recreate that, that's comedy. Yani arkadaş ortamlarında çok fazla hikaye anlatıyordum ve sonunda bu iş evlere çağırıp anlattırmalara kadar gitti. Ben de bunun üzerine 2007 yılında profesyonel olarak sahneye çıktım. Ama ben dediğim gibi 68 doğumluyum ve 18 yaşından beri mizah yazarıyım. Yani benim için yazarlık çok daha önce ve derin bir iş. Ama 2007'den beri tek kişilik performansımla stand-up yapmaya devam ediyorum. And I've been doing comedy. I started comedy officially 2012, but I've been telling jokes my whole life. Since we sat in front of the heater in high school and just told jokes about people as they walk past, you know, just, it was a little meaner back then, but it was a start. My first show was at a New York Comedy Club. It was a bringer show, which a bringer show means you bring a certain number of people to the show and they let you perform. And me being at the barber shop, and because you know I'm always telling jokes at the shop, so when I told people I was going to do comedy, they was all like, well, I want to come to a show. So I was like, y'all got to give me some time first. I got to go to, you know, some open mics for a couple months, get comfortable, and then when I have a show, I invite y'all. So when I invited people out to the show, 27 people came, and it went well. Onu okuyucuya, seyirciye sormak gerekir. İyi mizah herhangi bir dile çevrildiğinde değerinden bir özellik kaybetmeyen mizahtır. Beni de benzetirler hep, Türk Woody Allen derler. Onu örnek vereceğim. Mesela Woody Allen mizahı bize hem Musevi kültürünü bir yönüyle anlatır, hem de çok orijinal, dünya çapında, dünyanın her dilinde gülünebilecek espriler sunar. Evrensel oluşudur iyi mizahın özelliği. I think that this is a big thing in comedy right now because everyone thinks that the black comedian can say whatever they want. And like white guys feel like they can't say whatever they want. They want to be able to say the N-word on stage. That's just something they want to do. And my thing is this: if you can
say that joke and make it funny. Do what you, freedom of speech. If after the show, a big black dude wants to punch you in the face, that's part of it too. Good humor, it's just when you get people to come on that trip with you. Valla orada seyirci sayısı 40 ya da 400 olabilir ya da 4000 olabilir. O önemli değil. Hatta 4 kişi bile olabilir. Ama orada siz sahneye çıktığınızda bütün bir dünyaya, bütün bir uzaya konuşuyor oluyorsunuz. Yani nihayetinde bütün insanlar hem kendileridir hem de insan denen türü birer örneğidir. Ben bu insan denen tuhaf, henüz tam tanımlanamamış hayvanlardan biri olduğum için bütün dünyaya, bütün uzaya kendi tekniğimle mizahımı, esprilerimi anlatmaya çalışırım. I mean, every time you do stand-up, you're there by yourself, you know? So it's, I'm only child anyway. I don't mind. I like it. It's you know, I'm a Leo. I want to get this crowd going. I feel like this is my chance to take them on a little trip and tell them about the black dude from Portland, the only one you know. İşin sırrını söylemek istemiyorum. Çünkü bizde bir deyim vardır. Usta 99 numarayı söyler, 100.'yü saklar. Ama bir done verebilirim size. Her zaman bir yol haritam vardır. Yani kafamda, ilk defa açıklıyorum madem sordun, kafamda böyle bilardo topları vardır. Diyelim ki Türk olmak hali üzerine 7 ya da 8 esprim vardır. Onları sıralarım ve bazen de değişir bunlar, demonte yaparım. Yani illa o 8 espri olmaz ama Türklük konusundaki 8 espriden sonra politikaya girerim ya da spora girerim ya da işte bizim toplumun renkli simalarından bahsederim veya kadın erkek ilişkileri. Bu değişebilir. Yani böyle bir 8x8 yaklaşık 50 done ile gösteriyi bitirmeye çalışırım. Like I said, I try to take them on a trip. I tell them about where I'm from, I tell them about my family, my job, and my views on different issues. Like, you know, the stuff that is important and relevant to me that I feel like I got a good take on. Sometimes I'll think I'm gonna do a certain order, but I don't know. The crowd may, you know, give you a little back and forth, and then now you're improvising a little bit because you gotta feed off of them back and forth, and then get back into your stuff. Remember where you were and keep that same rhythm. It's all rhythm too, timing, and the setup. The setup is like maybe the most important thing because you could take them in so many different directions. İlla ki giriyor. Aklıma gelen her şeyi yetişemem. İnsan neler düşünüyor. Yani bir vicdan süzgecinden ve akıl tartısından geçmesi gerekir aklınıza gelen şeyin. Yani espri narin bir vakadır. Çok fazla açıklarsanız da olmaz, çok kapalı olursa da olmaz. Yani derdinizi tam anlatmanız gerekir. Biraz ikisi ayrı alanlardır ama matematiğe benzer mizah. Yani mizahın bir matematiği vardır. İkisinde de genellikle tam bir sonuç, bazen de yaklaşık bir sonuç elde etmek gerekir. I think we always have to censor ourselves. I can't just go up there and say how I feel, you know, like, because the way I feel as a black man in America is way too angry. I'm not going up there to do a church revival. I'm going up there to make people laugh. So I'm go to some subjects that's like relatable, but I got some good, you know, jokes. Somewhere in there I will get a little political, just to, you know, splash it in there and let people know that I think about stuff that's going on too. Vallahi gülmedikleri zaman ısrar ediyorum ve güldürüyorum. Yani bunun başka bir çaresi yok. Yani nasıl tenis oynamaya çıktığınızda daha çok sayı alan taraf, kazanmak isteyen taraf olursunuz. Burada da ben oraya bir misyonla çıkıyorum ve şu ana kadar başıma hani bütün seyircilerin hiç gülmediği bir gösteri olmadı. Ama hani bazen şu an ben de aşk acısı çekiyorum. Bazen öyle bir dertli adam gelip de hiç gülmüyorsa
onun benimle ilgisi olmayabilir. Of course, people don't always laugh at every joke you do. I guess it's the same feeling as when you make a post on social media and get like 3 likes. But you gotta keep your composure. And if you do it 2 times, 3 times, then you gotta address it. You gotta be like hit the microphone, like you got, is this thing working? You know, something to like, they may not like that, but sometimes that'll just break the ice, and then it's like, okay, all right. If it doesn't hit, yeah, you can deal with that, especially if you had like 1 or 2 that already work. But if you get 2 or 3 in a row and it doesn't work, it's like you get hot and you start shrinking. It's interesting. Vallahi bence yapar. Çünkü her insanın hayatından 40 dakikalık sağlam bir komedi çıkar. Yani her insanın hayatından bir film çıkmayabilir. Ama mutlaka ve mutlaka her insan hayatından kaç yaşında olursa olsun sağlam bir 40 dakika ya da 1 saat çıkar. Çünkü hani hep komik şeyler mizahçıların mı başına gelir? Hayır. Sadece bizim o konudaki algılarımız daha hızlı. Yani yeni ve taze espriler. Yani klişeleşmiş, yapılmış esprilerin tekrarları değil de ileride klişe olabilecek yeni damarlar bulmak. Büyük bir cesaret sahibi olmak. Ben hepinize karşı konuşurum. Bütün dünya beni dinleyecek. Bütün dünyanın beni dinlemesini gerektiren düşüncelerim var duygusu geldiği zaman buyursunlar, çıksınlar. Ama testler yapsınlar, arkadaşlarına sorsunlar. Yani kapalı devre bu işi yapsınlar. Hem heyecanlarını yensinler hem de buldukları espriler onlara mı komik geliyor yoksa hakikaten mi komik? Bu ortaya çıksın. Well, if you funny to your friends already, you know, or if you make little, posts on social media and people give you a lot of positive feedback, that's a good start. Just to being funny already. If you're just a person that's just interested in doing comedy and you haven't been the most funny person, maybe you should take a class and then learn like the basics of writing comedy, and then just try to build. Just try to build. You around funny people, you'll pick up some stuff and you'll learn about timing and you'll learn about joke writing and threes and all of that kind of stuff. And so sometimes people that aren't just naturally funny are writers that are like good for like sitcoms and stuff like that. İsimler saydım aslında. İşte Woody Allen'ı saydık. Buster Keaton'ı ve Charlie Chaplin'i çok severim. Peter Sellers'ın oyunculuğunu çok severim. Mizahtan bahsediyorsak. Türkiye mesela bu konuda dünyada tam değeri anlaşılamamış bir cevher. Türkiye'de çok büyük komedi ustaları var. Yani yabancı dilleri çevirseniz muhteşem yeni yazarlarla, yeni beyinlerle tanışırlar. Atilla Atalay var, büyük üstad Ferhan Şensoy var. Demin de adı geçen Cem Yılmaz var dünya çapında. Ata Demirer var beğendiklerim. Demet Akbağ çok usta bir oyuncu. Birçok oyuncu var. Şener Şen'i saymak gerekir gene dünya çapında. Yani sevmediklerimden daha çok. Oh man, of course. I mean, I grew up watching Eddie Murphy and Richard Pryor and, Andrew Dice Clay and, D.L. Hughley and, the Kings of Comedy. All of these dudes was like, I always, like, when I was like 20 years old and Comic View used to come on, I used to be like, man, I think I maybe could try that someday. But I didn't know I was gonna wait 20 more years, but that's the way things go sometimes, Yani hafızam sıfır. Hafızam çok güçlü çünkü hiç hatıram yok. Yani stand-up ile ilgili bir anı soruyorsunuz. Vallahi sadece bir kere başımda Eskişehir'de gösteri yaparken alkollü bir ortamdı ve 2 adam muhabbet ediyorlardı ben çıkmadan evvel. Ben çıktıktan sonra da muhabbete devam ettiler. Hani öyle bir şey ki arada duyuyoruz filan. Ben sustuğum zamanlar ondan sonra dedim ki o arsayı vereceksin falan böyle onların sesleri duyuluyordu. Sonra dedim ki yani kasti mi yapıyorsunuz? Ben burada bir iş yapıyorum. Beni sabote etmek için yapıyorsanız devam edin.
Hani final alalım ama dedim ben burada çok özür dileriz dediler ve kalktılar. Yani onlar için stand-up ne ifade ediyordu hala merak ediyorum. Oh, well, I was having a show, and this guy, this Asian guy from Seattle, said something to these two lesbians, and one of them got up, threw a drink on him, and he kept talking and kept saying more stuff, so she threw another drink, and I was like, all right, I get it, you got hit once, but the next time you're supposed to fake, you wasn't supposed to get hit twice. It was crazy. They got it on film, and you know. Ya insanlık olarak çok umutluyum. Yani bütün bu işte salgın ya da savaşlar, karanlık tablolara rağmen yine de çok umutluyum. Çünkü dünya hiçbir zaman üzerinde bu kadar fazla insan taşımadı. Yani bütün bu manyaklara, faşistlere, ırkçılara, savaşlara rağmen ve yok edicilere rağmen insanlar yaşamaya ve yürümeye devam ediyorlar. Yani dünya çok kalabalıklaştı, işte şehir çok kalabalık oldu söylemlerine hiçbir zaman katılmıyorum. İnsan iyi bir şeydir ve bu değerli varlıktan 8 milyar tanesini taşıyor dünya. 10 milyar oluşunu görmek istiyorum. Yani savaşların da ve sömürülerin, fakirliğin de rasyonel akılla çözüleceğini düşünüyorum. İnsanlık adına çok umutluyum ama bireysel olarak biraz umutsuzum. Çünkü aşktan önemli bir şey yok ve ben 3 haftadır terk edilmiş bir aşığım. Aslında benim bu röportajı da böyle acılar içinde veriyorum, onu da söyleyeyim. Yes, I want to have a comedy club here in New York. I want to have a comedy club in Portland, Oregon, where I'm from. Both same theme, barbershop fronts. Go inside, bar, go all the way in the back, room for comedy. So I can just run everything from right there. I would tell you the name, but somebody would definitely steal it because it's official. And most of the stuff that I put in the air, I'll make it happen.